Selam canlar. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Beni de gördüğünüz gibi çok şükür iyiyim. Böyle bir açılış yapayım dedim. Birazcık çamaşır attım. Mutfağı toparladım. Biraz bulaşığım vardı. Onları yerleştirdim. Mutfak dolaplarım az olduğu için bazen yerleştirirken bazıları döküldü. Ama neyse koydum. Şimdi de yemek hazırlığı yapıyorum. Patates koydum haşlamaya. Şaşırdık çünkü ne yiyelim. Kaç gündür var ya her gün bir şey yap insan kararsız kalıyor. Gamze duymasın. Hani yemek de seçiyor ya o yüzden. Gamze de yemek seçtiği için zorlanıyoruz. Ne yemek yapalım ne edelim. Patates haşlıyorum şimdi. Daha doğrusu haşladım süzdüm. Onun üzerine margarin, yağ, pul biber, tuz dökeceğim. Yanına da şey yapacağım. Yumurta yapacağım. Fırına da ekmek koydum. Biz böyle burada hani acil durumlar için eğer çarşıya pazara çıkmadıysam böyle Lidl'dan ekmek alıyorum ben. Sadece fırınlıyorum. Böyle taze ekmek oluyor bizim için. Bugünlük yemeğimiz bu işte arkadaşlar. Patates, yumurta, yanına da yeşil soğan falan. Allah ne verdiyse bugün karnımızı böyle basit bir şeyle doyuracağız inşallah. Bilmiyorum sizler evde yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz? Biz bazen böyle ne yiyeceğimizi şaşırdığımız zaman bunları hazırlayıp yiyoruz arkadaşlar. Sizler ne yapıyorsunuz bu arada? İyi misiniz? Beni özlediniz mi? Videomu beğendiniz mi? Hasret giderdiniz mi? Bir önceki videomu şimdi artık çekmeye başlıyorum. Sitem etmeyin diye. Evdeyken çekeyim yani işe başlamadan önce. Bir önceki videomda size demiştim onay bekliyorum diye. O polis kaydına bakacaklar arkadaşlar. Hani birini öldürdüm mü, astım mı, kestim mi ona bakacaklar. Polis kaydım, her şeyim temizse işe alacaklar inşallah. %95 çalışacağım gibi yani. Ama benim oturduğum yere bir 20 dakika uzaklıkta çalışacağım yer. Böyle yaşların kaldığı bir yer. Darul Acize değil ama ona benzer bir yer yani. Orada bir yerde çalışacağım. Yaşlara ve özürlülere bakacağım dediğim gibi. Bir önceki videomda söylediğim gibi. Şimdi ben yavaş yumurtayı da pişireyim. Makinede çamaşırım da var. O da bakalım 26 dakikası falan kalmış galiba. Onları da halledeyim. Bu arada size şeyi söylemeyi unuttum. Tabii uzun zamandır video çekmediğim için size bunu da paylaşayım. Hani hatırlıyorsanız ben elektrik süpürgesi almıştım arkadaşlar. Ondan sonra Instagram'a da story atıp hangisini alayım, hangisini almayayım tercih yapın, fikir verin demiştim. Aslında ben o story'yi attığım zaman ben süpürgemi almıştım arkadaşlar. Ama paylaşmamıştım sizinle. Çünkü kararsızdım yani aslında Dyson'ın o süpürgesi çok güzel. Ben de büyük bir hevesle, büyük bir istekle aldım. İlk kullandığım Dyson daha kolaydı, daha basitti. Bu yeni çıkan teknolojiler biraz bazıları zorlaştırmış. O hani açılış yapmıştım ya, kutu açılımı süpürgeyi yapmıştım, size göstermiştim. O süpürgeyi ben değiştirdim. Değiştirdim şöyle söyleyeyim, aslında değiştirmedim. Eltimin evine yani kaynımgile de süpürge lazımmış. Ben o süpürgeyi onlara verdim. Ben de gittim kendime şu şarjlısını aldım arkadaşlar. Göstereceğim size şimdi. Kamerayı alçattım. Ben gittim kendime şu şarjlı olanı aldım arkadaşlar. Bunun daha kolay olduğunu biliyordum. Fakat tek sorun bunu almamamdaki tek neden şarjlı olmasıydı. Hani şarjı çabuk biter, sürekli fişe takmak gerekir diye. O yüzden almak istemedim. Fiyat olarak da birazcık öbüründen yüksekti galiba bu. Neyse kalktım o süpürgemi kaynıma verdim. Ben de gittim bunu aldım arkadaşlar. Bu gerçekten çok pratik ve rahat. Basıyordum yanlışlıkla. Böyle bir sürü şeyleri de var. Zerzavatları da var bunun. Ama bu çok rahat. Yani böyle düğmeye basıyorsunuz. Her yeri süpürüyorsunuz. Evet. Böyle basit bir şey arkadaşlar.
Şey gibi düşünün. Eskinin gırgırları vardı ya hani böyle elde. Bu da onun elektronik olanı. Öyle söyleyeyim. Gerçekten çok pratik. Almak isteyen arkadaşlara tavsiye ederim. Alacaksanız böyle bir süpürge alın. Özellikle mesela günlük temizlemek için bu süpürge gerçekten süper yani. Ben bunu aldım. Çok rahatım. Keşke ilk başta bunu alsaydım. Onu alacağıma bunu alsaydım ben. Ama işte insanoğlu şeşer beşer mi ne der? Şaşar beşer mi? Bir söz var ya. Benimki de o hesap. Bakın pislikler de burada. Böyle hemen bir pislik gördüğüm zaman alıyorum elime süpürüyorum. Çok rahat oluyor. Kesinlikle size tavsiye ederim. Şimdi bunu alıp götürüp yerine koyayım. Geliyorum. İşte böyle arkadaşlar. Bu süpürgeyi aldım. Rahat ettim yani. Tavsiye ediyorum size. Şimdi patateslerimi süzdüm. Yumurtamı da pişireyim. Ekmeğim de fırında pişiyor. Onu da hallettim. Bu arada teyzemin durumu pek iyi değil arkadaşlar. Koronası geçmiş ama benim teyzem daha önceden de felçlik geçirdiği için yani hemen hemen 15-20 senedir diyeyim. Teyzem rahatsız yani ben evlendikten bir sene sonra hemen hemen teyzem felçlik geçirdi arkadaşlar. O zamandan beridir teyzem pek iyi değil. Şimdi bu malum hastalığa Covid'e yakalanınca felçliği ilerlemiş maalesef. Onun durumu pek iyi değil. Allah'tan ümit kesilmez. İnşallah iyi olacak. Öyle söyleyelim. Dualarımız teyzemle inşallah. Sizler de dua edin arkadaşlar. Keşke orada olabilseydim ama maalesef uzaklığın gözü çıksın. Öyle söyleyeyim. Annemler yarın muhtemelen yarın olmasa diğer gün onlar da teyzemin yanına gidecekler. Teyzem Mersin'de oturuyor bu arada. Onlar oraya gidecekler. Dayımın kızı da gitmiş teyzemi görmeye. Yani anlayacağınız bir tek ben kaldım gidemeyen, teyzemi yakından göremeyen. Ben ekran şeyle arıyorum. WhatsApp'tan arayıp teyzemin oğluyla, teyzemin kızıyla görüşüyorum. Görüntülü. Oradan bana gösteriyorlar teyzemi ama tabii ki yanında olmak gibi olmuyor. Şimdi yemeğe başlayalım arkadaşlar. Yemek dediysem de yani kahvaltı türü öyle bir şey söyleyeyim size. 4 tane yumurta yapacağım. Biraz da haşlayacağım yumurta. Gamze'ye patates salatası yapayım dedim ama yok dedi. Yumurtayı da ayrıyetten haşlayacağım. Şimdi biz kendimize yağda yapacağım. Sizler ne yemekler yaptınız? Neler pişirdiniz bugün? Menünüzde neler var? Allah ne verdi size bugün? Şöyle bol yağlı yapayım. Ocağın altını da açayım. Şimdi yumurta da koydum. O da burada haşlansın. Biraz da çay yapacağım arkadaşlar. Canım çay istedi. Kettle'ı çalıştırdım. Şöyle küçük bir çaydanlıkta yapacağım arkadaşlar. Sadece üstüne yağ da yandırsın bu arada. Şöyle altını açayım. Biraz kaynasın. Yumurtalarımı kırayım. Çamaşır makinem de sıkmaya gelince ne kadar çok ses çıkarıyor. Kabuk girdi.
4 tane dedim ama 5 tane denk geldi. Aa, arkadaşlar çift sarı geldi. 2 tane sarı geldi. Aa. Bakalım bu. Bu tek sarı. Ana gene vallahi kabuk gitti ha. Bak hele şey oldum, yeni gelenlere döndüm. Acemi. Kız gelsene. Ben şu kabuğu bir çıkarayım. Vallahi arkadaşlar kabuğu çıkaramadım. Artık hangimizin ağzına gelirse. Şu çok hoşuma gitti. Bakın tam da ortaya denk geldi. Çift sarı. Şöyle tenceremi, tavamı çizmeden ayırayım şunları. Yumurta da güzel, böyle bol tereyağı da güzel oluyor. Suyum da kaynıyor. Şunu kısayım. Tuz dökeyim. Şimdi bu videoyu izleyenler bu nasıl video, bize yumurta pişirmeyi mi öğretiyorsun demesinler. Ben yumurta pişirmeyi öğretmiyorum arkadaşlar. Sadece yumurta yapıyorum, onu sizinle paylaşıyorum yani. Tabii ki yumurta pişirmeyi hepimiz biliyoruz. Geçen TikTok'ta bir video paylaştım. Karnıyarık yapmıştım galiba. Bu arada TikTok'ta da aktifim. YouTube'a video koymadığım zamanlar orası hani daha kısa videolar olduğu için oraya video koyuyordum. Orada hanımın biri yorum yazmış. Bir tek sen kadınsın biz bilmiyoruz diye. Karnıyarık için. Tabii ki herkes illaki bilir ama her yiğidin ayrı bir yoğurt yiyişi vardır diye de bir söz vardır. Mesela bazıları patlıcanı yağda kızartır, bazıları fırında yapar veya sarımsak koyar, sarımsak koymaz. Ben kızartıyorum patlıcanı, sarımsak da koyuyorum. Onu herkes yapmıyor. Şöyle biraz çay koyayım. Yani öyle sistem etmişlerdi. Şimdi yine öyle birisi denk gelmesin, bize yumurta pişirmeyi, çay yapmayı mı gösteriyorsun diye yanlış anlaşılmasın. Tabii ki öyle bir amacım yok. Dediğim gibi şimdi ana kız oturup bunları yiyeceğiz çünkü canımız bugün böyle kahvaltı usulü bir şeyler istedi. Ondan. Şimdi kapatayım. Yumurtamın altını da kısmıştım zaten. Şimdi zeytin peynir çıkardım arkadaşlar. Salatalık, domates. Şöyle Fransız peyniri. Bunlardan da koyacağım. Azar azar. Bunları da yiyelim. Evet arkadaşlar. Aha. Biz hazırladık soframızı. Böyle yumurtamı, peynirimi, nedir adı, patatesimi falan koydum. Zeytin, salatalık, domates, çayım, ekmeğim de bakın böyle mis gibi sıcacık oldu. Da Gamze Hanım'ın tabağı, peynirimizi de koyduk. Biz bugün karnımızı böyle doyuracağız arkadaşlar. Dediğim gibi Allah ne verdiyse, Allah kimsenin sofrasını boş bırakmasın, kimseyi açlıkla sınamasın. Verdiği boğazı Allah hiçbir zaman aç bırakmaz zaten. Yeter ki yediklerimize, bulduklarımıza şükredelim arkadaşlar. Bu arada size şeyi de söyleyeyim. Beyim Türkiye'ye gitti demiştim ya. Ve bir ara ben pul biber yok diye yakınıyordum hani. Pul biberim bitti, pul biberim yok diye. Annemler sağ olsun, beyim Türkiye'ye gittiği zaman bana pul biber, 2 çeşit pul biber, 2 çeşit pul biber göndermiş annem. Biri çok acı, biri az acı. Sonra kuru patlıcan, dolmalık yani kuru patlıcan, biber. Bir de biz ayrıyetten böyle kavurmalık yapıyoruz. Ondan göndermiş. Daha bir de karpuz çekirdeği göndermişti. Karpuz çekirdeğini çok seviyorum. Ondan göndermişlerdi. Hem tuzlanmış, kavrulmuş hem de haşlanmış olarak 2 çeşit ayrı göndermişlerdi. Tabii onlar bitti.
Onlar gitti, mideye gitti. Ben hani uzun zamandır video çekmiyorum ya, onları size gösteremedim. Sonra kayınvalidem işte incir reçeli göndermişti. Başka ne gönderdi babaannen? Hatırlamıyorum ama. Sarma. Ha, sarmayla börek yapıp göndermişti. Kaynımla çocukları istemiş. Onlardan yapıp göndermişti. Başka vallahi aklıma gelmiyor. Çünkü beyimin yük hakkı çok az olduğu için fazla bir şey getiremedi. Pul biberlerimi göstereyim size. İşte pul biberlerim bunlar arkadaşlar. Daha kutuya koymadım. Şöyle 2 çeşit pul biber göndermiş annem. Bunlar ev biberi arkadaşlar. Yani hasret sona erdi. Pul biberime kavuştum. Böyle Gamze diyor güzel değiller. Ev biberi ya, Gamze alıştı şimdi hazırına, o yüzden. Midesini yakıyor. Kızım öbürler hazırlardan 1000 kat iyi bu ev biberi. Gamze'nin midesi rahatsız olduğu için. Bu işte ev biberi arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Mis gibi tertemiz. Bir de kuru patlıcanları göstereyim. Bunlar da kuru patlıcan, biber, hem dolmalık. Ben yaptım tabii, dolmalık olandan yaptım arkadaşlar. Bunlar kalanlar. Bunlar da böyle biz bunları haşlayıp kavurup salçayla yiyoruz. TikTok'ta da videosunu yapmıştım hatta. TikTok'ta da paylaşmıştım o videoyu, kavurmayı göstermiştim. Dolmayı da yaptım, onu da çektim ama onu henüz paylaşmadım. Başka ne diyecektim? İşte Türkiye'ye gidene kadar bunlar beni bir süre idare eder. Pul bibere daha çok sevindim ama. Başka bir şey daha diyecektim ama aklımdan gitti. Gamze bir şey söyledi. Benim kafa karıştı. Diyeceğim lafı da unuttum. Neyse. Böyle arkadaşlar, yani dediğim gibi çok uzattım lafı da kavuştum, yani pul biberime kavuştum. Ha, TikTok'u olan arkadaşlar varsa beni TikTok'tan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Oralara da böyle şeyler ekliyorum. Kısa kısa videolar, komik videolar ekliyorum. İsterseniz oradan da beni takip edebilirsiniz. Orada da aynı YouTube ismim gibi, Instagram ismim gibi, Gurbette Özlem 63. Oradaki ismim de aynı. İsterseniz beni oradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi karnımı doyurayım. Çayım soğuyor. Tekrardan görüşürüz. Evet, güzel dostlarım, güzel bacılarım. Karnımızı doyurduk çok şükür. Bugün de aç kalmadık. Bugün de doyurduk karnımızı. Allah olmayanlara da versin. Ben videoma baktım. Videom çok uzun olmuş. Sizi fazla sıkmak istemiyorum. Sizinle burada vedalaşayım diyorum. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz ne yapıyorsunuz? O beğen tuşuna basıyorsunuz. Abone değilseniz yeni gelen arkadaşlar için abone olmanızı rica ediyorum. Daha fazla böyle arkadaşlara, çevreye edinmek için videolarımı da önerirseniz arkadaşlarınıza, bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. O zil resmi var ya, onu açmayı unutmayın. Videom yayınlandığı zaman size bildirim gelir. O anda açıp izlersiniz. Çünkü videoyu paylaşınca ilk 1 saat görüntülenme önemli arkadaşlar. Yani ne kadar çok izlenme olursa o ilk 1 saat içinde bizim için o kadar önemli. Önerilenlere çıkarız. Yani diğer bizi izlemeyen, bizi bilmeyen, tanımayan arkadaşların önüne de çıkarız YouTube'da. Böyle böyle ilerleriz. Büyük bir aile oluruz inşallah. Benim gözüm zaten fazla yükseklerde değil. Yani ama güzel bir görüntülenme alırsam, güzel böyle bir abonem olursa, ilerlerse, büyürse tabii ki neden olmasın, mutlu olurum. Hepsi sizin sayenizde tabii ki olacak. Böyle böyle çoğalacağız, büyüyeceğiz. Yani bu büyüyen kanallar nasıl büyüdü? Onlar da sizin sayenizde büyüdü. Eğer beni de severseniz, büyütmek isterseniz kanalımı sizlerle beraber böyle beni tavsiye ederseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Videomu burada bitireyim ben. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.